Burak. Merhaba Şeyda. İyi görünüyorsun. İyiyim. Sayende sen varsın, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün takipçilerinden de yatırımcılarımızdan da en çok gelen konu hakkında konuşacağız ve en çok sorulan, en çok merak edilen konulardan bir tanesi de vize konusu. Şimdi senden vize hakkında bilgiler alacağız. Doğru vize nasıl alınırla başlayalım mı? Başlayalım. Doğru vize için ilk önce buraya ne için geldiğimizi biliyor olmamız lazım. Bu noktada vizenin bazı ihtiyaçları var. Bunları karşılayabiliyor olmamız lazım ki sorunsuz bir vize alma süreci tamamlayabilelim. Bu noktada bazı alternatif vizeler var. Bazı şartların karşılandığı. Bununla alakalı internette, resmi kurumlarda çok fazla bilgi var. Ama her geçen gün ülkeye giriş, çıkış, vizenin bazı boşlukları olabiliyor. Bundan faydalananlar, işte kılıfına uydurarak sadece giriş yapanlar sebebiyle güncellemeler yaşanabiliyor. Bu noktada kesinlikle yine bir uzmana danışmak. Benim ihtiyacım bu, sebebim bu ve bu vizeyi istiyorum. Ya da benim için acaba hangi vize uygundur gibi bir başlangıçla süreci takip etmek en uygun olacaktır. Birkaç hazırlık yaptık. Yani aslında Tayland Konsolosluğu'nun dünyadaki bütün ülkelere açtığı konsoloslukların web sitesi. Videonun sonunda tekrar oraya bir giriş yapacağız. Birlikte inceleyeceğiz hangi grup vizeler vardır, nedir, ne değildir, hangi şartlardır. Ortalama bildiğim kadar bahsedeceğim ama yine tekrarlamakta fayda var. Bu konunun uzmanı hukuk, kanun, kural bilen avukattır. Biz de bu süreçlerde avukatımızla destek oluyoruz. Bütün yatırımcılarımıza ve bize danışanlara. Pekala. O zaman şimdi doğru vizeyi alma konusunda herkesin aslında ihtiyacı neyse doğru anlatması lazım. Dedik Evet. ki hani doğru anlatırsanız kendinizi doktora doğru tedavi olursunuz gibi bir konu bu da. O zaman şöyle yapalım. Kaç çeşit vize varla devam edelim. Değil mi? Vizelerin en genelinden en özeline doğru gideceğim. Aklımda kaldığı kadar eksiğim varsa lütfen ekle. İlk önce bir turist vizemiz var. Evet. Genel olarak insanlar buraya gelir, 2 ay kalır, isterse 1 ay uzatır. Daha sonrasında non-immigrant yani göçmen olmayanlar için alternatif vizeler var. Bunun içerisi çok dolu ama en çok bilinen emeklilik vizesi, business vize ve education, ED yani eğitim vizesi. Onun dışında transit vize var. Yani bunlar daha çok işte pilotlar, onun ekibi vesaire havacılıkla uğraşanlar için. Long term vize var. Uzun dönem kalabilme senaryolarını içeren. İşte 5 yıllık, 10 yıllık. Gene bunun belli karşılamaları var. Bunun içerisinde hatta yatırım yapanlar için bir 1 milyon dolar üzeri yatırımı varsa faydalanabileceği bunun kapsamında. Dijital nomadlar, işte Tay kültürü vesaire gibi konularda destek alabilecekleri 5 yıllık bir DTV vize var. Destination Thailand vize. Onun dışarısında hangi vizeler vardı? En çok çünkü popüler olanlar bunlar. Hemen söyleyeyim. Atladığımız aslında var. Smart vize var. Evet, evet. Bir de elit vize var. Kesinlikle elit vize. Smart vizede bildiğim kadarıyla bir yeteneğin vardır. Sanatçısındır, opera sanatı, tiyatrocusundur vesaire. Bir özellikli buraya geliyorsundur. O da ortalama 1 ile 4 yıl arasında alınan bir vize türü. Spesifik mesleki bir özelliğin vardır, faydalanabilirsin. Onun dışında diğer elit vize dediğimiz vize seçeneği zaten bu Privilege, Thailand Privilege Card, ayrıcalıklar kartı konsepti altında 5 yıldan başlıyor, 20 yıla kadar. Burada hem hava limanı karşılamasında, launchlarda ayrıcalıklar elde edilen bir kart. Ücret tabiinde tabii ki bir ücret ödeniyor bunun için. Yanlış hatırlamıyorsam 650 bin bahttan başlıyor. 5 milyon bahta kadar seçenekleri olan bir vize. O zaman şöyle yapalım. Vizelerin yani minik bir kısa özetini geçtin. Vize başlıkları, çeşitleri. Biraz da özet geçtin. O zaman ilk olarak turist vizesiyle başlayalım. Turist vizesiyle alakalı bize ne kadar bilgi vermek istersin? Turist vizesi şu an gündemde 1 aya düşecek vesaire konuşmalarının geçtiği, aslında Tayland'a ziyarete gelen herkesin kapıda, biz Türk vatandaşları için değerlendireceğimiz için bu noktayı, alabildikleri bir vize türü. Kapıda alıyorlar. Turist vizesiyle alakalı
Geçtiğimiz günlerde tek bir değişiklik oldu. O da buraya gelmeden 3 gün önce gibi kısa bir zaman öncesinde kişiler Digital Arrival Card. Ben Tayland'a geliyorum. Bu tarihle geleceğim. Konaklayacağım yer otelse bu. Arkadaşımın evi ise bu gibi bilgileri doldurdukları bir form. Bu formu doldurduktan sonra formun çıktısını dijital bir PDF olarak telefonlarında tutabilirler. Tayland'a geldiklerinde yakın dönem gelen kişilerle birkaç görüşmemiz oldu. Sormadığını söylediler ama sorabilirler. Yani günün sonunda Tayland turistin güvenliği açısından, ülkenin güvenliği açısından süreç takibi, kişinin nerede olduğuyla alakalı bütün bilgileri buraya gelen ziyaretçilerden istiyor. Dolayısıyla bu Digital Arrival Card doldurulması gerekiyor. Turist vize şu an halen 2 ay veriliyor. Tayland'a giriş yaptığınız gün itibariyle 2 gün burada 2 ay burada kalabilirsiniz. Onun üzerine de eğer uzatmak istiyorsanız 1 ay daha uzatabildiğiniz bir senaryoda turist vizesine sahip oluyorsunuz. Güzel. İkinci başlığımız transit vizeydi ama transit vizeyle alakalı söyleyecek çok da fazla bir şey yok aslında. Yani hani pilotlar falan dedin ama eklemek istediğin bir şey varsa ekle. Eğer yoksa ben önemli bir kısma geçeceğim. Tabii. Yani transit vize dediğim gibi yani mesleki olarak bu gündemin içerisinde olan aslında vizeyle alakalı en önemli konu, çok kısa orayı söyleyeceğim. Buraya gelen kişileri kategorize etmek, hangi sebeple buraya geliyorlar onu belirlemek. Dolayısıyla transit vize de böyle bir kategoride. Zaten havacılıkla ilgili olan, pilot olan, hostes olan ya da bu dünyada olan kişiler gayet bilirler. Bulundukları ülkeyi transit olarak kullanacaklar. Mesleki amaçla buraya geliş var. Bunun bildirimi amaçlı bu vize kategorisi ayrılmıştır. Onun dışında söyleyebileceğim çok bir şey yok. Yani buraya turistik, mesleki eğitim için gelenleri ilgilendiren bir vize değil aslında. Tamam. O zaman şimdi önemli bir kısma geçeceğim. Non-immigrant vize. Yani göçmen olmayan vizede. Göçmen olmayan vizenin alt başlıkları fazlaca var. Çok. Ve bu başlıklar da aslında bizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunları açmanı isteyeceğim. İlk olarak business vizeyle başlamak istiyorum. Business vizeyi anlatır mısın? Evet, namı diğer non-B ya da non-immigrant B olabilecek bir vizedir ismi. Bu vize türünde buraya gelen kişiler burada iş yapmak, aynı zamanda burada bir kurumda çalışmak, bir iş kurumuyla alakalı bir girişimde bulunmak. Hani bu aslında Ticaret yapmak. Ticaret yapmak. Buraya iş Kesinlikle. amaçlı gelenler, ya business. istihdam edecektir çalışanlarını ya kendi çalışan olacaktır. Bu grup vizelere non-B vize diyoruz. Non-immigrant B vize diyoruz. Aslında buradaki non-immigrant kelimesi de göçmen olmayan. Bu çok önemli bence bir konu. Çünkü siz eğer göçmen olarak bir ülkeye gittiyseniz artık o ülkede bulunuyorsunuz, göçmüşsünüz demektir. Ama non-immigrant yarın öbür gün bununla ilgili güncellemeleri ya da yeni yenilikleri karşılayamayan kişi bu vizeye devam edemez, bir alt kırmızı çizgisinde çiziyor anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla business vize alacak kişi buraya geldiği vakit en önemli konu bunun karşılamasıyla alakalı, bu vizeyi almaya hak kazanmasıyla alakalı. Tayland'da yapabileceği meslek gruplarından bir tanesini yapmış olması. Keza yine avukatıyla sürece başlaması, mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda 4 Tayı vatandaşı çalışabiliyor olması lazım şirketinde. Onun çalışma izni alabilmesi ve vize alabilmesi için. Bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra business vizesini alabiliyor. Bunu kapsıyor. Tamamen işle alakalı bir vize grubudur. Tamam. Business vize, burada şunu belirtelim. Business vize çalışma imkanı sağlamaz. Business vize burada sadece bir şirketiniz olduğunu belirtirsiniz. Benim şirketim var dersiniz. Şirket sahibi olursunuz ama bu size çalışma izni sağlamaz. Bu ayrı bir Şirketinizde şeydir, çalışamazsınız. Business vize aldıktan sonra eğer çalışmak istiyorsanız work permit'e de ihtiyacınız olacak. Evet, work permit zaten adı üzerinde çalışma iznidir. Evet. Business vize alırsınız, work permit alırsınız. İkisi birlikteyken aktif iş hayatında rol alabilirsiniz. Biri eksikse mümkün Olmaz. değil. Şirket sahibi olabilirsiniz, non-B vizeniz olabilir ama çalışamazsınız. Ama ben şirketimde çalışacağım diyorsanız da çalışma izninizin olması lazım. Kesinlikle. Şirket kuruluşlarının çalışma izinlerini başka bir videoda anlatacağız. O yüzden daha fazla detaya girmeyeceğim bu konuyla alakalı. İkinci en çok tercih edilen vize türü de ED vize, eğitim vizesi. Evet. Eğitim vizesinden bahsedelim biraz. Eğitim vizesiyle alakalı buraya gelecek kişilerin Tay dili, İngiliz dili, işte Çin dili gibi dil kursu yaptığı senaryolarda,
Eğer öğretimi burada almak istiyorsa, üniversite eğitimini burada almak istiyorsa, o ED Plus diye geçiyor. Atıyorum bachelor, yani lisans öğrencisi olacaksa aldığı vize türüdür. 3 ayda bir güncelleme ister. Ben buradayım, eğitimime devam ediyorum, eğitimimdeki durum budur gibi. Ki ben de bireysel olarak Viyana'da okuduğum dönemde 1 yıllık bir vize alıyordum. Gidiyordum, belgelerimi, göstermem gereken parayı vesaire detayları gösteriyorum. 1 yılda bir sürekli ziyaret ediyordum. Okulda, üniversitede olduğum dönemde almış olduğum kredileri gösteriyordum. Burada 3 ayda bir yapıyorlar. Sıkı bir kontrol var. ED vize ile ilgili bugün söyleyebileceğim en güncel konu, bazı ülkelere, Türkiye'de dahil olmak üzere, daha önce turist vizesiyle Tayland'a gelip burada ED vizeye çevirme imkanı yapabilenler, gerçi kurumun da burada, bulunan şehrin de etkisi olabiliyor. Dediğim gibi bu konular değişkenlik gösterebiliyor kuruma göre, süreç takibine göre. Ama şu an biz Pattaya'dayız. Burayla alakalı bilgi vermem gerekirse, buradaki bazı dil okulları artık Türk vatandaşlarına buraya gelen kişilerin tatil vizesiyle, turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra burada ED vizeye çevirerek eğitim alamadıklarını, bu noktada okuldan bu öğrenci bizim okulumuzda eğitim alacaktır ve bununla alakalı bir davet mektubunu Türkiye'ye yolluyoruz. Türkiye'de bu öğrenci yine e-vize platformu, Tayland e-vize platformu üzerinden başvurusunu yapacak. İlk önce vizesini alacak ve daha sonrasında ülkemize gelecek ve bu şartlarda, atıyorum öğrenci 3 aylık bir eğitim ya da 6 ya da 1 yıllıksa, buna göre bu süre içerisinde burada kalabiliyor, bundan faydalanabiliyor Genel diye bir kural bilgim bu. var. Evet, doğru. Genel kural bu. Ama yine hep söylediğimiz gibi bazı boşluklarla işte bazı vize ofisleri bunu değiştirebiliyor. Ama sonrasında herhangi bir problem olur mu olmaz mı ile alakalı Hiçbir bir şey garanti diyemeyiz. veremeyiz. Biz bir şey söyleyemeyiz. Biz hep söylediğimiz gibi biz avukatla sürecin yürütülmesinden yanayız ve her şeyin legal olmasından yanayız. Yani ufak boşlukları bulduk, oradan girelim, çok doğru değil. Güzel, eğitim vizesinden bahsettik. Şimdi gelelim Pattaya'nın... Bir şey ekleyebilir Evet. miyim Pattaya'ya girmeden? Eğitim vizesi Muay Thai için geçerli. Burada aşçılık, Thai mutfağı eğitimi için geçerli. Yoga eğitmen kursları için geçerli. Burada Thai kültürüne dahil olabileceğiniz, herhangi bir size katma değer katacak, buradan faydalanabileceğiniz herhangi bir kurum kapsamında değerlendirilebilen bir vize. Çünkü az önce sadece dil kursundan bahsettim ama bunları da unutmamak lazım. Tayland'a binlerce, yüzlerce insan Muay Thai ve diğer branşlarda eğitim almak için geliyor. Tüm süreçlerde bundan faydalanabilirler. O zaman şöyle yapalım. Buna bağlı olarak emekli vizesini atlayalım. Bir sonraki başlıkta anlatalım. Madem ED vizede Muay Thai'ler, dil kursları işte hepsi dahil olduğunda şöyle bir soru gelecek. Diyecek ki o zaman DTV'de de var. O zaman ED vizeyle DTV'yi anlattıktan sonra farkını anlatalım mı? Tabii olur, tabii ki. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sen önce bize DTV vizeden bahset. Sonra Muay Thai eğitimi almaya geldiğinde buraya ED mi alacak, DTV mi alabilir? Aradaki farkları, istenilenler neler, onları anlatalım. Aradaki farkın en belirgin özelliği bu konuyla alakalı ne kadar yeterli olacağınız, vize ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabileceğiniz, beraberinde nasıl bir süreç planladığınız. 3 aylık bir eğitim almak isteyen kişi tabii ki eğitim vizesi alacaktır. Ancak ben bunu periyodik olarak bu alanda uzmanlaşacağım. Benim geçmişimde mutfak sanatları eğitimi vardır. Onunla alakalı bir lisansım vardır. Kendimi Thai mutfağında çok iyi geliştirmek istiyorumdur. Bununla alakalı program, örnek veriyorum, 3 aydır, 6 aydır ama beraberinde ben burada mesleki eğitimime daha fazla değer katacak farklı mutfakları da gezmek istiyorum gibi bir planım varsa hayatımda, o zaman DTV vize tabii ki daha uygundur. Ama beraberinde DTV vize alırken bankada gösterilmesi gereken parayı da göstermem gerekir. Geçmişimle alakalı, ben eğer şeflikten bahsediyorsam mutfak sanatlarında bir geçmişim olmasını göstermem gerekir. Ya da konu Muay Thai ise daha önce belki dövüşmüş olmam gerekir. Bununla alakalı belki turnuvalara katılmış olmam gerekir. Yani aslında DTV, Destination Thailand vizesi biraz daha branşında uzman kişileri kapsıyor. Çünkü DTV vizesi evet dijital nomadlar, burada çalışmak isteyenler, freelancerları kapsıyor. Ama ikinci maddesinde
TAI kültüründe uzmanlaşmak isteyen kişileri de kapsıyor. Zaten ED vize sorusunu da hani aradaki fark nedir de bu sebeple sordum. ED vizede de uzmanlaşmak isteyenler var. Ama bunu aslında biraz daha uzmanlaşmayı beginner, başlangıç seviyesinde uzmanlaşmak isteyenler. Hiç hayatında daha önce TAI diline hiçbir şey bilmeyen ya da mutfakla alakalı ya da Muay Thai ile alakalı ya da yoga ile gireceği kursla alakalı geçmişi yoksa ED vizeye, education vizeye başvuracak. Ama geçmişi var. Keza bankada da para gösterebiliyorsa, o bütçeyi karşılayabiliyorsa o zaman DTV vizeye başvurmasını tavsiye ederiz. Zaten bunun bilincinde olan kişi bu 3 aylık periyot, 6 aylık periyodun ötesinde daha geleceğe yönelik de kendi içinde düşündüğü için DTV vizeyle başvurması gerektiğini bilincinde oluyor. Genel olarak bize ulaşan kişilere istinaden söylüyorum. Yani DTV aslında biraz daha profesyonellere yönelik. ED vize yapacağı, profesyonelleşeceği alana yeni giriş yapanlar için. Evet. Diyebiliriz. Yani biri işte atıyorum üniversite eğitimi, Biri bir tanesi kurs. bir kurs gibi düşünebiliriz. Tamam, güzel. Öyleyse DTV'den bahsettiğimize göre hadi gelelim şu en tatlı vizemize. Buranın en tatlı vizesi. Emekli vizesi. Evet. Hadi emekli vizesinden bahsedelim. Emekli vizesi 50 yaş üzerinde bulunan emekli olmuş, belli bir gelire sahip ya da bankasında 800 bin baht bugünün şartlarında bulunduran, Tayland'da yaşamayı, burayı seven, buranın kültürünü, burada vakit geçirmeyi seven kişiler için oluşturulmuş şahane, emekli hayatını güzel, huzurlu bir şekilde geçirmek isteyenler için oluşturulmuş bir fırsat vize. 1 yıllık alınıyor. Her 3 ayda bir ben buradayım, haberiniz olsun diye bir ziyareti dahil. Bu noktada bize emekli vizesi için çok gelen kişi oldu. Elimizden gelen desteği de sağladık. Avukatımız gene aslında. Sağladık diyorum. Onun adına konuşuyorum. Kişiler için oluşturulmuş bir vize. Güzel. Emekli vizesini seviyoruz. Benim emekli vizesiyle alakalı şöyle bir yorumum var. Tayland'ın Pattaya'nın akıllı şehir projesi içerisinde biliyorsun ki EEC'de yaşlara yönelik hizmetler verecek. İşte bunu bir bakım evi gibi tanımlamak doğru değil ama yaşlıların yaşlandıkları dönemde, çünkü dünya nüfusunun biliyorsun ki yaşlı ömrü oldukça uzuyor. Bununla alakalı Amerika'nın da çalışmaları var. Bence burada Tayland çok akıllıca davranıyor. Yaşlıları buraya alıp belli bir yaş üzerindekileri şimdiden alıp 50 yaş sonrasında alıp buraya alıştırıp ondan sonrasında da ömrünün devamında burada keyifli bir şekilde yaşamasını sağlayacak bir projenin parçası aslında emekli Ben de öyle vizesi. düşünüyorum. Evet, yani sadece biz emekliler bize gelsin değil, o bir proje var ve o projeyi aslında içini dolduracak sayıda emekli elde etme vizesi birazcık da. Ben seviyorum, güzel bir vize, çünkü hani emekli olduktan sonra ya da yaşlandığımda niye Tayland'da yaşamayayım ki? Hani başka nerede yaşarım ki? Dolayısıyla bence çok güzel bir vize. Çok da keyifli veriyor ülke buna. Yani emekli vizesinde hiç sorun yaşanacağını tahmin etmiyorum. Karşılıyorsanız şartlarını. İşte onu söyleyeceğim ben de. Altını dolduran belli şartlar var. Bu şartlar tamamen ülkenin güvenliğini, emekli kişinin burada yaşayacak, onun kendi güvenliğini sağlamak için oluşturulmuş şartlar. Bu şartlar ister istemez sağlık sürecinde olan bir kişinin ya da sağlığıyla ilgili herhangi bir problem yaşayacak kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçeye sahip olmasını istiyor. Ülke çünkü buraya gelen kişi hakkında sorumlu olmak istiyor, altını doldurmak istiyor. Buraya biz ona geldiği vakit herhangi bir sağlık probleminde altını doldururuz, destek sağlarız, sağlık birimlerimiz onun yanında yer alır. Ancak bunun bütçesinin karşılanması noktasında kişi bu bütçeye sahip mi diyerek belirlemiş olduğu ortalama 65-70 bin baht gibi aylık paraya sahip mi? Burada yaşayacak, kalacağı ev, yiyeceği yemek, bir sağlık problemini de karşılayacak bir sabit parası var mı diye bir para istiyor aslında. Yani aslında standardı çok basit emekli vizesinin. Yaş uyacak, emekli olacak, sabit geliri olacak ya da bankada toplu parası olacak. Bunları karşıladığında emekli vizesi alabiliyor. Evet, emekli vizesi ve ben dediğin seviyorum. gibi yarın öbür gün o projelerde, wellness projelerinde Kesinlikle dünyaya duyuracak çünkü bunu. gelin biz zaten servis alanında, hizmet alanında bak, restorana gitsen, bir masaj salonuna gitsen ya da herhangi bir hizmet alınan bir yere gitsen, spor aktif, tenis kortuna gitsen, yani insanlar sana vermek için pozitif, sen iyi hisset diye her şeyini yapıyorlar. İster yaşlı ol, ister genç ol.
Yaşlılar için bu çok daha önemli. Çünkü bir yaşa gelmişsin, sağlık eksikliklerin olabilir, olmayabilir. Ama günün sonunda pozitif gelinmesi, iyi karşılanmak herkesi mutlu eden şey. Projelerde de bunlar var. Tamamen onlara ait projeler, senin dediğin gibi. Hayatın kendi içerisinde de var. Dolayısıyla emekli için de gerçekten çok tercih edilir bir ülke Tayland. Bence de kesinlikle. Bence gayet güzel. Evet, güzel emekli vizemizden de bahsettik. Şimdi artık minik minik böyle şu pahalı vizelerimize gelelim. İlk olarak LTR vizeden bahsetmeni istiyorum. LTV vize Long Term Residency açıklaması olan uzun dönem oturum vizesi olarak geçiyor. Bir citizen vizesi değil, vatandaş olmuyorsunuz. 10 yıllık periyotlarla, 5 yıllık periyotlarla, bunun da kendi içerisinde segmentleri var. Birazdan hep birlikte vize listesini incelediğimizde ortalama ne kadar neyle kalınıyor zaten onların detaylarını direkt online olarak bilgisayardan bakacağız. Ama bildiğim kadarıyla long term vize tarafında yine bir uzman olmanız isteniyor. Yani bir akademisyensinizdir. Burada bir üniversiteyle işbirliğine girmişsinizdir. Burada eğitim vereceksinizdir gibi süreçlerde alabileceğiniz bir vize türü. Bunun kategorilerinden bir tanesi. İkinci kategoride bunu siz yaparken sizin 20 yaş altı bir çocuğunuz vardır. Onu programa dahil edebilirsiniz. O da sizinle birlikte bu vizeyi tabii ki alabilir. Onun dışında yatırımcısınızdır. 1 milyon dolar üzeri ülkeye yatırım yapmışsınızdır. Bu bir iş yatırımı da olabilir. Gayrimenkul yatırımı olabilir. Bu noktada benim Tayland'da yapmış olduğum 1 milyon dolar üzeri yatırımım var dediğiniz senaryoda ülke size tamam bu kadar yatırım yapmışsın. O zaman bu yatırımı takip etmek, yönetmek, izlemek için sen burada oturmaya hak kazanıyorsun diyor. Yine takipleri yapılıyor. Yine yatırımınızla alakalı beyanları yapıyorsunuz ve ülkede kalabiliyorsunuz. Bunun birkaç tane daha maddesi var ama onları şu an hatırlamıyorum. Ama genel kapsamda ya uzman olmanız ya da yatırım yapmanız gerekiyor. Bu senaryolarda uzun dönem oturum vizesinden faydalanabiliyorsunuz. Minik bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu 1 milyon dolar ve üzeri yatırım yapan LTR alacağı zaman şöyle bir durum var orada. Yani ben 10 sene boyunca toplamda 1 milyon dolar yatırım yaptım. Hadi LTR alayım değil. Son 1 yıl içerisinde Evet. 1 milyon dolar ve üzeri yatırım yaparsa LTR almak için hak kazanmış olur. Başvuru yapar. Tabii ki diğer koşullarını da tamamlıyorsa LTR alır. Evet, şimdi geliyorum şu lükse. Evet. Yani Tayland'ın lüks yerleri yok Privilege mu? card. Tayland'ın lüks yerleri var. Buyurun, bu da lüks yerlerinden bir tanesinin vizesi. Evet. Lüks vizesi. Yani vize aslında sınırlar arası geçişlerde ihtiyaç olan bir durum. Oradaki memurlar kontrol ediyor var mı yok mu ama bu senaryoda oradaki memurlar çok farklı bir konumda oluyor. Siz de çok farklı bir konumda oluyorsunuz. Sıra beklemiyorsunuz. Ülkeye girişlerde size özel lunchlardan faydalanabiliyorsunuz. Bu vize türünde puanlar var. Bu puanlarla farklı konaklama ayrıcalıkları, işte golf kulüpler, daha üst segmente hitap eden aktivitelerden faydalanabilme, bazı etkinliklere öncü olarak girebiliyorsunuz. Tabii puanınıza göre ve tercih etmiş olduğunuz karta göre. Buradaki kartlar yeni bir tanesi eklendi. O genelde birçok sitede bununla alakalı böyle hep bannerlar oluştururlar yan yana. İşte bu paket falan. Bronz paketi var. Yine silver, gold, platinum ve bir tane de sadece davetle aldıkları. Yani bu ailesi vardır ya, ayrıcalıklar dünyası ailesi. Oraya Referansla. Referansınız evet. olmadan Biri var. almadığınız Evet, bu da en eligible. pahalı olan versiyonu. Bildiğim kadarıyla bronz paket 650 bin bahttan başlıyor. Doğru. Daha sonrasında 1 milyon, 1,5 milyon bandında silver, 2 milyon işte böyle katlanarak artıyor. O az önce söylediğimde sadece davetle girebildiğiniz 5 milyon. Ama burada şöyle bir avantaj var. Tayland'da 10 yıl boyunca oturum hakkınız oluyor. Zaten bu vizeyi aldığınız vakit neydi? 20 yıl. Pardon, 20 yıl en büyük pakette. En büyük Ben orta paket 20 paketi yıl. söyledim. Aha, evet. Başlangıç 5 yıldan 5. başlıyor. Oturumun dışında dediğim gibi özel lüks ayrıcalıklar. Bu havalimanı ziyaretlerinizde, ülke içerisinde keza bazı konsiyerj hizmetlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Bununla alakalı bütün liste, detaylar internette birçok sitede mevcut. Ben bu arada bu konuştuğumuz konuların detaylarıyla alakalı başlık ziyaret edebileceğiniz site olarak videonun altına linkleri paylaşıyor olacağım. Bu bir kart.
Kredi kartı gibi orijinal de bir kart. Cüzdanınızda tutuyorsunuz. Bu kartı gösterdiğinizde ülkeye giriş çıkışınız rahat bir şekilde yapıyor. Gene kişiye özel bir kod veriyor. Bu kod da kartın üzerinde yer alıyor. Kimler bundan faydalanabilir? Kimler almalı senaryosu? Tamamen lüks Canı seven, isteyen. canı isteyen. Benim bütçem var, ben kartımla girer çıkarım. Kartımda böyle diye göstermek isteyen kişiler bundan faydalanabilir. Lüksü seven kim varsa Elit buyursun vize alsın. almaya davet Elit ediyoruz. vizesini alsın, aynen. Alır. Yani bütün bu vizeleri konuştuğumuzda aslında yine şunu söylerim. Elit vizeyi Tayland evet büyük bir para karşılığında veriyor diğer vizelere göre Evet. büyük bir para. 650 bin lira ödüyorsunuz ve 5 yıl alıyorsunuz bunu. Aslında baktığınızda hani işte ortalama bir business vize çalışma izni vesaire çıkarttığınızdaki maliyete denk geliyor zaten yıllık. Tabii Çok yani 20 yıllık bir bence hesaplama yapılsa gelir yok. ya. Yani 5 yıllığı bile hani bugün bir şirketle ya da atıyorum başka bir şeyle burada kaldığınızda çok ucuza gelmeyecek size. Yani bu pahalı değil. 650 binle başlayan da 5 yıl için Yarısı pahalı olsun. bir konu değil aslında. Yine şunu hani belirtecektim. Bu vizeleri alırken sizden para alıyoruz. Siz kim olursanız olun biz size bu vizeyi veriyoruz diye bir konu yine yok. Elitte de yok. Yani Tabii. değil hani 5 milyon Taybat 15 milyon da verseniz herhangi bir pürüz varsa vizeyi almanızda yine vermiyorlar. Şunu da ekleyeyim. Bu para verildikten sonra unutulacak bir para. Yani hani LTR'de olduğu gibi yatırım yaptınız, aldınız değil. Bu parayı veriyorsunuz ve unutuyorsunuz bu parayı. Bu para işte gayrimenkul aldığınızda elit vize sahibi olamazsınız. Gayrimenkul satın aldığınızda elit vize sahibi olabileceğiniz bazı projeler var. O başka bir konu. Onun detayını başka bir videoda anlatırız. Ama o da Gayrimenkul mesela alıp birçok nasıl kişinin elit vizeye sahip ilgisini olursunuz? çekebilecek bir konu. Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. bize ulaşan çoğu kişi ben burada yatırım yaptım ama ben yatırımın yanında bizde bir yaklaşım var. Belki biz demeyeyim, bence birçok insanda bu var. Sahip olduğu şeye yakınlığı, duygusal bağı, ekonomik bağını belki güçlendiriyor. Yakınında hissetmek istiyor kendini. Her ne kadar artık dünya global olsa da. Dolayısıyla gayrimenkulü aldıktan sonra bunu yönetmek artık teknolojiyle çok kolay. Her şeyi uzaktan takip edebilirsiniz ve bu vize konusu da bize çok soruluyor yatırımcı tarafından. Ben evet şeyi aldım, evi aldım, oturum alabiliyor muyum? Çünkü başka ülkelerde Yani, bunu sağlıyor evet, ya. birçok ülke bu bazı fırsatı vatandaşlık veriyor ya ismi lazım olmayan bazı ülkelerde. Hani Tabii, gayrimenkul aldın al bir de sana pasaportumu ben vereyim diyor ya. İnsanlar bunu bundan soruyor. alışık olduğu Tabii. için sanıyorlar ki Tayland'da bunu verecek. Ben orada bir ev aldım bana oturum verecek mi? Yani Vatandaşlık Tayland'ın verecek mi diyen de var. ekonomik stratejisinde vatandaşlık veriyor mu diyen de var, evet. Ama Evet. Tayland'ın ekonomik stratejisinde şu an buna ihtiyaç yok. Burada çok fazla tatil yapılabilecek bölge var. Dolayısıyla 2 ay gelip tatilini yapıp parasını bırakıp giden adam ona daha iyi. Müşteri çünkü. Ülkeye para bırakıyor. Ama gelip oturacak kişi de en azından belli şartları karşılasın. Bana burada problem sorunu olsun istemiyor. Ne vizesinde problem yaratsın ne de burada kalıp hani hiç para harcamayıp, ülkeye hiç katma değeri olmayıp, faydası olmayan biri gelsin istemiyor açıkçası. Fayda sağlayan gelsin istiyor. DTV vizelerin banka hesaplarını kapatmasına da sonra değiniriz Evet. ama yani bu da onunla değinelim, alakalı direkt bir söyleyelim. konu. Bu konuyla alakalı ilk haberi sen benimle paylaşmıştın. Çok fazla DTV için buraya giren var. Bunlar freelancerlar, yurt dışında iş yapanlar ve yurt dışından gelen paranın sorgulanmasıyla alakalı demek ki bir problem var. Gelen paranın birçok hesapta, birçok account'ta çok fazla para sokulması var. Bu bize de oluşturuyor. Yani vizeyi niçin oluşturuyorlar? Takip etmek, yabancıyı kontrol etmek. Burada ne yapılıyor? Ülkemizde bir usulsüzlük var mı? Bunun bilgisine ulaşmak için. Ve DTV bu alanda, hani Çin özellikle haberlerin söylediğini paylaşıyorum bu arada. Çok fazla para, yani milyar doların üzerinde para sokulduğu söyleniyor. DTV sen benimle geçen söylemiştin, paylaşmıştın. DTV'si olup ona ait banka hesabı açanları bankaya çağırıp hesabınız kapatılacak, gelin kapatalım, paranızı da alın diye birçok kişiyi haberdar ettiğini biliyoruz. Evet, ya Tayland'ın şöyle bir mantığı var. Tayland size bir imkan veriyor. Bunu kullandırıyor. Size DTV vize vermiş. Bu arada emekli vizesi ne kadar güzelse DTV de o kadar güzel bir vize.
DTV vizeyi veriyor. Ondan sonra bazı kişiler, bunu DTV alanlardan bahsetmiyorum hani, bazı kişiler bunu suistimal etmek için kullanıyor. Tayland o zaman şöyle davranıyor. Diyor ki benim iyi niyetim suistimal edildi. O zaman ben ne yapayım? İyi niyetim suistimal edilmemesi için kendimi güvene alayım. DTV vizeyi iptal etmeyeyim. İnsanların buna ihtiyacı var. Evet. DTV vizem devam etsin ama DTV ile banka hesabı açtırmayayım. Çünkü bu banka hesaplarıyla ülkeye kara para sokuyorlar ve ben bu ülkede kara parayı girişini istemiyorum diyor. Bu kadar basit. Yani hakkınızı almıyor elinizden. Ama bir şeyinizi kısıtlamak zorunda kalıyor. Tayland'ın genel mantığı bu. Evet. Yani vizeranlarda da aynısı aslında ufak ufak başladı. Yani ben size bu imkanı veriyorum ama suistimal etmeyelim bunu lütfen. Suistimal olunca o zaman tamam yine bu imkanı vereceğim ama kısıtlayarak vereceğim. Dolayısıyla bilmem güzel de yani aslında. Kötü değil. Vizeranla alakalı kesinlikle yani çünkü bir şeyi ne kadar kontrol edebilirse, sisteme dahil edebilirse aslında bunu yapmasının sebebi hem ülkesindeki vatandaşı korumak, hem buradaki sistemi korumak, hem de buranın devamlılığıyla alakalı problemlerin yaşanmamasını sağlamak. Vizenin tek amacı budur. Çünkü yurt dışından gelen kişinin kültürü, yaklaşımı, davranışları sadece vize takibi, işte lokasyon takibi, kamera takibi, görüntüleme gibi şeylerle problem çıktığında yakalanabilir. Ve Tayland çok fazla turist aldığı için çok multikültürel bir yapı var. Özellikle Pattaya öyle, işte Phuket öyle, Bangkok zaten dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Onları bir şekilde kontrol, kategorize etmek lazım. Gelsin her kim ne olursan ol gel diyor. Yani biz bundan yıllar önce hep konuşuyorduk ya bir taksiye bindik. Bu da herkesi kabul eder diyor. Kimseye gelme demez diyor. Ondan dolayı Tayland vize konusunda aslında negatif bir ülke değil. Tek istediği hakkaniyetli olmak. Yani karşıdan bunu bekliyor. Gerçekten ben bu amaçla geliyorum. Bakın benim durumum budur. Kabul ediyor musunuz? Tabii ki sen bu şartları karşılamışsın. Gel hoş geldin diyor. Ya benim diyecek bir şey yok. Yani vize konusu Tayland'da çok büyük bir problem bir konu değil. Ta ki bununla alakalı problemler artana kadar. Şu an belli bazı çıkışlar, inişler oluyor. Onunla ilgili de hemen güncellemesini yapıyor. Önlemini alıyor hemen. Yani vize konusu sabittir, kuralları budur denilecek bir konu değil. Yarın öbür gün oluşabilecek herhangi bir problem yine belli vize gruplarındaki değişikliği oluşturabilir. Mutlaka. Ekrandan bir şey göstereceğim evet, mi? yani şey var. Vizelerde insanlar atıyorum Tayland'da vize alacak. Hangi vize var, tipleri nedir, kategorileri biz az önce bahsettik genel hatlarıyla. Ama bir de liste olarak erişebilecekleri bir kaynak göstereceğim bilgisayardan şimdi. İstersen onu bir paylaşayım. Daha sonrasında kapanış yaparız. Söyleyeceğimiz, olur, konuşacağımız bir harika. şey varsa ilerleriz, olur mu? Harika, olur. Tamam. O zaman ben şimdi bilgisayardan hemen şu gözlüğümü takayım, göremiyorum. Ekran kaydını başlatayım. Daha sonrasında da birlikte inceleyelim ne var ne yok. Bunu başlattım. Evet. Şimdi ben thaiembassy.org'dayım. Bu web sitesi Tayland konsolosluğuna ait bir site. Burada bütün ülkelerin vize süreçleriyle alakalı detaylar var. Hepsini bulabilirsiniz. Ben sekmeleri hazırladım. Sadece size göstereceğim. Buradan Türkiye'ye geldiğiniz vakit Türkiye'den keza linkine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında Türkiye sitesine sizi atıyor. Burada Türkiye sitesine girdikten sonra Ankara Türkiye diye zaten karşınıza çıkıyor. Dil seçeneği İngilizce ve Tayca burada. Siteye girer girmez Electronic Visa Now diyor. Yani artık elektronik vize devri. Gelip imzalar atıp dokümanları fiziksel olarak bize getirmenize gerek yok. Online olarak her şeyi doldurabiliyorsunuz. Tüm süreçle alakalı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ben tekrar bir sonraki sayfaya geçiyorum. Ankara Türkiye sayfasına. Burada vize kategorilerine tıkladığınız zaman sayfa açılmıyor. Dolayısıyla ben buraya geldim. Bu Thai Konsolat'ın Los Angeles kategorizasyonu. Burada vize türlerini az önce konuştuğumuz konularla alakalı. Bakın burada types yazan kısım vize tipi. Purpose of visit yazıyor. Ziyaret sebebi. İşte tek single dediği price for single giriş, price for multiple dediği çoklu giriş.
Bu da validity of visa, ne kadar süre biz bu vizeden faydalanabiliriz gibi bir alana sahip. Az önce turist vizesinden bahsetmiştik. Turist vizesi MT, TR diye devam ediyor. TR olanlar zaten turistin kısaltılması. MT de medical treatment diyor. Burada sol tarafta fiyatları var. Görüyorsunuz, tek tek hepsini paylaşmayacağım. Ama turist vizesi aslında hani turizm, eğlence aktiviteleri, işte medikal ziyaret, bir hastalık tedavi için buraya gelmişsinizdir. İşte futbol keza bunun başlıklarından bir tanesi. İşte aile ya da bir arkadaşı ziyaret etmek var. Bakın burada turizm ve eğlence aktiviteleri tarafında 90 gün yazıyor. Yanında S yazıyor. Bu single'dır. 6 months yazıyor. Bu da 6 aydır. Dolayısıyla 90 ile 6 ay. Ya ben buradan şunu anlıyorum. Yani bu giriş çıkış yapılan vizeler var ya. Biz şey yapıyoruz işte ne diyorduk ona, vizeran. Yani vizeran aslında multiple bir turist vizesi girişi. Buna 6 ay için bence kurallar doğrultusunda okey diyor ama bence diyorum yani burada yazana göre. Ama bunu 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca sürekli yapmak soru işareti oluşturacaktır. Yani bu kadar vize kategorisi var, bunlara girebiliyorsun ama sen bunu yapmayı tercih ediyorsun. O zaman sebebi ne diye en azından belki memur sorabilecektir, ihtimal olduğu için söyledim bunu. Onun dışında bu turist gene MICE yazmış. İşte bu meeting, işte convention, exhibitions falan. Yani buraya gelen işte bir fuar vardır, bir etkinlik vardır. Ona katılmışsınızdır. Transit gene bu pilotlar, havacılar için olan vizeler. Bakın burada keza yazıyor 90 gün, 90 gün. Non-immigrant, bu bizim az önce göçmen olmayanlarla alakalı konuştuğumuz. Hani non-B vize diyoruz ya, işte business anlamına geliyor o diye. Bakın yukarıdan aşağı kadar B. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiyonu var bunun. İşte öğretmensinizdir, akademik bir görevlisinizdir Tayland'da. İstihdam ediyorsunuzdur, birini çalıştıracaksınız ya da siz çalışansınızdır. İşte staj için geliyorsunuzdur, spor bağlantılı bir aktivitedir, koçsunuzdur, trainersınızdır vesaire. Bu grup hep bunlardan faydalanıyor. Vize için 90 gün yazmış. 90 günde tekrar güncelleyebildiğiniz bir vize olduğu anlamına geliyor bu. Travel to Thailand for business purpose. İşte Tayland'a bir business sebebiyle geliyorsanız da bakın burada multiple versiyona 1 yıl yazmış. Yani bu aslında genel business vize anlamına geliyor diyebiliriz. Frequent business visit 3 years. Sıkça Tayland'ı business için ziyaret ediyorsanız da bakın burada 3 yıl yazmış. Ya bunu avukata sormak lazım. Bu alanda uzman bir kişiye sormak lazım. Ben bu vizeden faydalanmak istiyorum diye. Ama bu da sizin için güzel bir liste. Buradan faydalanabilirsiniz. Bakın burada ED diyor. Gene non-immigrant'a bağlı. Bunlar da education, işte kısa dönem burada bir Thai English Language kursu yapmak istiyorsanız, işte üniversite okumak istiyorsanız, bakın burada ED Plus yazmış, az önce bahsettiğim konu to study diyor. Bu da Bachelor's Degree and Higher yazmış. Yani bir lisans ya da yüksek lisans eğitimi yapıyorsanız yine 90 gün yazmış. Yani 90 günlük periyotlarda ben buradayım, öğrenciyim, derslerim iyi, güzel, artık onun ihtiyacı neyse ona göre bunu karşılayacağımız. Bu F olanlar official diyor yani. Tayland tarafında gene işte bir diplomatik bir officersanız, bir sebepten, bir iş amacıyla buraya geldiyseniz gibi böyle kategoriler var. Hepsini tek tek anlatmam çok manada olmayacak. Dolayısıyla geçiyorum gene. Bu BOI desteği var. Bundan da bir süre bahsederiz. Yine Tayland'da bir iş gücü olarak buraya gelip bir iş kuracaksanız, özel spesifik bir alanda geliştirmeciyseniz gibi. Gene bu M olanlar medya, film crew diyor. Bunlar işte film ekibi, işte motion picture falan, advertisement falan yazmış, reklam vesaire. Medya, press tarafı. Daha sonrasında bakın O kısmı var. Burada pensioner age 50 or above diyor. Yani 50 yaş ve üstü. Bu retirement dediğimiz emekli vizesini kapsıyor. O da aslında vize tipi olarak type diyordu ya en üstte. Baktığımızda yukarı gidiyorum. Bakın non-immigrant O oluyor o zaman. Non-O vizeyle siz 90 günlük periyotlarda burada vize alıyorsunuz anlamına geliyor. Beraberinde business vize almışsınızdır. Yanınızdaki de keza non-O olacaktır. Burada long stay yazıyor bakın 1 yıl. Gibi. Official vize var zaten burada. İşte gene Tayland'da bir mesleki görevle gelmiş kişileri kapsıyor. 90 gün 60 diyorum 6 ay gene multiple versiyonla giriş çıkışı var. Diplomatik vize bakın keza altta burada courtesy vize var. Bu da işte government, meslekle alakalı ya da farklı sebeplerle alakalı bir davet aldıysanız bu daveti kapsayan vize. 30 gün single diyor, 90 gün multiple diyor.
Burada LTR vize, bundan bu videoda başında bahsetmiştik. Long Term Residency Visa. Bakın onun da burada V kısmında Wealthy Individuals Holding at least US dollar 1 million in assets diyor. Yani 1 milyon dolarlık bir yatırımı olan kişiyi kapsıyor. Bakın karşısında da 10 yıl yazıyor. Yani aslında 10 yıl vize almak için karşılananlar, karşılanması gerekenler burada başlık başlık paylaşılmış. Smart vizeden bahsetmiştik. Talent bir yetenek, investment yatırım, executive bir uzmansınızdır, bir startup şirketiniz vardır ve beraberinizde eşiniz, çocuğunuz gibi beklentileri karşılayacağınız vize türü bu. 1 yıl ile 4 yıl arasında. Destination Thailand DTV, bakın birinci başlıkta workstation diyor. Burada dijital nomadsınızdır, uzaktan çalışıyorsunuzdur, bir alanda uzmansınızdır, freelancersınız gibi konularda bir portfolyo hazırlamanız gerekir. Banka hesabınızda yeterli bütçe olması gerekir gibi başlıkları karşılayınca bu vizeden faydalanabiliyorsunuz. Thai Soft Power Related Activities, işte Muay Thai, Medical Treatment, tedavi alıyorsunuzdur ya da bir dil kursu, üniversite, artık hani bunu uzmanla konuşmak lazım. Ama günün sonunda ya çalışan ya da Thai kültürel alanlarındaki eğitimlerden faydalanacaksanız yine Destination Thailand vize sizin için uzun. Paketler var, kartım olsun. Ben daha high level, high budget bir cool kartım da var. Bununla giriş yapacağım. Lunchlardan faydalanacağım. Hiç düşünmek istemiyorum. 5 milyon Thai baht veririm. Kartımla gezerim diyorsanız da bu seçenekler için elit vize var. Tabii ki en düşüğü 650 bin bahttan başlıyor. 5 milyona kadar devam ediyor. Yanınızda bir kişi daha additional olarak gelecekse o zaman da ona biraz daha az oluyor. Yani atıyorum Gold versiyonunu alacaksınız 2,5 milyon. Yanınızda gelen kişi 2 milyon, atıyorum 500 bin baht daha az ödüyor gibi bir senaryoları da var ama ona ayrıca bakıyor olmak lazım. Bakın ben burada bütün vize kategorilerini böyle hep birlikte baktım. En alt sağ tarafta Information As yazıyor. 8 Ağustos 2023 tarihinde bu vize grupları ve kapsamları çıkmış. Bununla alakalı bu site, ben bu listeyi burada bulduğum için, takip etmek de kolay olduğu için bunu sizlerle paylaştım. Ama eğer siz vize sürecinizle alakalı bilgi almak ve vize sürecinizle alakalı başvuruda bulunmak istiyorsanız thaievise.go.th adresinden bilgilerinizi girdikten sonra hangi vizeyi istiyorsanız, bakın burada vize türleri var. Az önceki bütün kategorileri, baktığımız kategorileri burada da doldurmuş. Bu non-immigrant vize şu an burada açık. Purpose of visit diyor. Neden burayı ziyaret edeceksiniz? Business visit ise business. İşte çalışacaksanız, film ekibindeyseniz, medyadaysanız, yani o az önce gezdiğimiz bütün başlıkları buradan seçip tek tek başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ya da ben bunu riske atmak istemiyorum ya da riske atsam da ne olacak ki, ben kendime güveniyorum, ne yaptığım belli diyorsanız buradan kendiniz başvurabiliyorsunuz. Alternatif seçenek olarak bize ulaşabilirsiniz ya da farklı acentelere ulaşabilirsiniz. Onlar bu desteği veriyor ve güvenli bir şekilde vizenizi alabilirsiniz. Bu noktada hani karar sizin. Çok herhangi bir söyleyebileceğim bir şey yok ama dediğim gibi platform burası. Vize buradan alınıyor. İhtiyaçlar burada karşılanıyor. Bütün detaylı bir şekilde her şeyi liste başlık başlık koymuşlar. Başlık cevabı verip next next deyip en son aşamada zaten ihtiyaç duyulan işte dokümanlar, travel information gibi bilgileri paylaştıktan sonra vizenizi alabiliyorsunuz. Benim bu ekranda göstereceklerim bu kadar. Ben ekranı tamamladım. Vizelere bir baktık, ne nedir, ne değildir inceledik. Vize konusu tamamen kişinin ihtiyacıyla alakalı bir konu. Kim neye ihtiyacı varsa ona başvurmalı. Kılıfa uydurarak işte kaçak hızlı yöntemler yapmak belki kısa günü kurtarabilir ama uzun vadede ya da kısa vadede bazen bazı problemler oluşturabilir. Bu noktada gene bir uzmana danışıyor olmak, ondan bilgi almak, vize sürecini onunla yönetmek kolay olacaktır, konforlu olacaktır. Ama benim için problem değil, ben yapabilirim zaten, hakimim diyenler için de Tayland e-vizeye geçtiği için web sitesi üzerinden bütün her şey halledilebiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar vizeyle alakalı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğimiz şey var mı? Yani benim eklemek istediğim bir şey yok aslında. Her şeyi anlattık. Daha detaylı bilgi zaten kişi kendi de ulaşabilir bir şekilde. O zaman şöyle yapalım.
Bu vize sürecinizi eğer kendiniz halledebiliyorsanız senin verdiğin site üzerinden başvurularını yapabilirler. Ama hayır yok ben bir avukatla bu sürecimi yöneteceğim, uzun sürede orada yaşamak istiyorum diyorlarsa isterlerse kendileri bir avukat bulabilirler ya da isterlerse bize ulaşabilirler. Bizim avukatımızla beraber süreci yürütebiliriz diyorum. Ben hoşça kalın diyorum. Sen ne dersin bilmiyorum. Ben de hoşça kalın diyorum. Evet. Değil mi? Vize konusu o zaman bizim için şu an için bitmiştir. Ya bir güncelleme gelirse açarız tekrar Tabii. ama şu an için evet vize konusunu kapattık. O zaman Thailand of Smile bitti. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.